Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bugün yine yeni bir konuyla, değişik bir konuyla sizinle birlikte olacağız. Bugün bir örnekle başlamak istiyorum. Hollanda kıtlığı. 1939 ile 45 arasında 2. Dünya Savaşı yaşandı biliyorsunuz ve çok ülkeleri etkiledi. O zaman 1944 yılında Nazi Almanyası Hollanda'ya girmek istedi. Hollanda'nın kuzeyinde bir bölgeye gittiler. Fakat bir türlü içeriye giremedikleri için karşı askerler tarafından sürekli püskürtüldükleri için farklı bir yöntem deneyelim dediler. Ve o kenti abluka altına aldılar. Bütün girişlerini çıkışlarını kapattılar. Amaçları o kentte yaşayan insanların açlıktan kırılması ve teslim olmalarıydı. Aslında benzer savaş taktiği geçmişte başka ordular tarafından denenmişti. Fakat savaşın bile bir mertliğinin olması gerek. Bu çok mertçe bir yöntem değildi büyük olasılıkla. Ve böylece Hollanda kıtlığı başlamış oldu. Kentte yaşayan insanlar dışarıya çıkamadıkları için, üretemedikleri için, satın alamadıkları için, satamadıkları için çok ciddi anlamda açlık çekmeye başladılar. Ve 6 ay kadar sürdü. O 6 ay içinde 20.000 kişi açlıktan hayatını kaybetti. Evet, bu bir hikaye. Ama bu hikayenin başka bir yönü daha var. Hollanda kıtlığı adı verilen bu Hunger Winter ya da Winter Hunger şeklinde de söyleniyor. Bunun etkisinin kuşaktan kuşağa geçmesiyle ilgili çok önemli bir araştırma yapıldı. Ve bu yapılan araştırma sonucunda Hollanda kıtlığını yaşayan o 6 aylık süreç içinde özellikle 3 aylık hamilelik dönemini o Hollanda kıtlığının içinde yaşayan annelerle ilgili bir araştırma yapıldı. Ve bu araştırmaya göre o kıtlık daha sonra geçmiş olsa bile hatta 3. 4. nesildeki insanlar, anneler hiçbir fikirleri olmamasına rağmen yani Hollanda kıtlığı gibi bir şeyin ne zaman yaşandığını, nasıl etkilendiklerini, kimlerin etkilendiğini bilmemelerine rağmen sanki Hollanda kıtlığı altında yaşamışlar gibi vücutları ona tepki verdi. Daha küçük, daha zayıf, çelimsiz ve fetüsün yeteri kadar gelişmediği çocuklar dünyaya geliyordu. O zaman bu araştırmayı yapan insanlar bunun nasıl çözüleceğiyle ilgili ya da bunun ne anlama geleceğiyle ilgili çok ciddi anlamda kafa patlattılar. Hem Hollanda'daki Amsterdam Üniversitesi'nden akademisyenler hem de dünyanın başka yerindeki akademisyenler bu konuyla ilgili çok araştırma yaptılar. Ve tabii ki Holocaust'la ilgili yapılan araştırma sonuçlarıyla bunları birleştirdiklerinde epigenetik adını verdiğimiz, epigenetik diye bildiğimiz psikolojinin yeni bir alt dalı ya da yeni bir bakış açısı ortaya çıkmış oldu. Ve buna göre kimi özellikler sadece genetik olarak bizlere aktarılmıyor. Özellikle çevre koşulları, yaşam şartları gibi ve buna ek olarak karşılaştığımız, gördüğümüz travmalar, acılar, kötü anılar bunların hepsi aslında bizim genetiğimizi etkiliyor ve kalıcı değişiklikler yapıyor. Yani bir göz rengi nasıl anne babanın göz rengiyle bağlantılı bir şekilde ortaya çıkıyorsa bizim nasıl bir hayat sürdüreceğimiz geçmişte yaşadığımız, özellikle çocuklukta yaşadığımız travmalarımızla belirlenmiş oluyor. Ve bununla ilgili en önemli bilimsel kanıtlardan bir tanesi Hollanda kıtlığı. Şimdi biz kutsal kitaba baktığımız zaman Hezekiel 18:2'de şöyle yazıyor. Diyor ki atalar koruk yer, çocukların dişleri kamaşır. Evet, biz bunu görüyoruz. Yani bizim annemiz babamız, bizden önce yaşamış olan üst soylarımız
nasıl bir hayat sürdülerse o bizi etkiliyor. Yine bilirsiniz Seninle Başlamadı diye Mark Twain'in yazdığı bir kitap. Netflix'te çıkan bir dizimiz var, Zeytin Ağacı. İnternette geziyorsanız özellikle sosyal medyada bir sürü şarlatanın aslında gerçekten o işi bilmeyen insanların da orada bir para kazanma olasılığı var diyerek reklamlarını yaptıkları o aile dizimi, aile açılımıyla ilgili birçok şeye rastlayabilirsiniz. Fakat şu gerçek ki evet babalar koruk yiyor ve çocukların dişleri kamaşıyor. Bizim annemiz, babamız, bizim üst soylarımız neler yaşadıysa o bizi etkiliyor. Peki bunun önüne nasıl geçeriz? Ya da bunun önüne geçmeli miyiz? Evet geçmeliyiz. Çünkü o şekilde verili bir hayatı ya da öyle oluşturulmuş bir kader düşüncesiyle sürdürülen hayatı yaşamak zorunda değiliz. Epigenetik uzmanlarına veya psikiyatri uzmanlarına, psikologlara sorduğunuz zaman o olayın ortaya çıkartılması ve üzerinde konuşulması, işlenmesi sizi özgür bırakıyor. Bir yere kadar doğru ama bir yerden sonra artık o da işlemiyor. Biz yine kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı'nın bu konuyla ilgili bir çözümü olduğunu görüyoruz. Bu çözüm nedir? Ne yaşadıysanız Tanrı'nın önüne getirin. Yeremya 31. bölüm 29. ayete baktığımız zaman ne diyor? O günler insanlar artık babalar koruk yedi, çocukların dişleri kamaştı demeyecek. Herkes kendi suçu yüzünden ölecek. Kork yiyenin dişleri kamaşacak. Ve biz buraya baktığımız zaman Tanrı'nın çözümünün sizin hayatınızda gerçek olacağını söyleyebiliriz. Sadece kendinize bakın ve özellikle tepkilerinizi kontrol edin. Eğer normalin ötesinde hayatın doğal akışını bozacak şekilde bir tepkiniz varsa olaylara, durumlara, insanlara, ilişkilere orada bir durmanız gerekir. Ve bunların hepsini Tanrı'nın önüne getirdiğinizde Tanrı size bol yaşam vermek için sizi güçlendirecek. Affetmeniz gereken insanları affetmeniz için yüreğinize sevgiyi koyacak. Geleceğin daha umutla dolu olduğunu göstermek için size umut verecek. Her adımınızda sizinle birlikte yürüyecek. Çünkü Tanrı sizi seviyor ve sizin hayatınızı değiştirmek istiyor. Sizin kaderinizi değiştirmek istiyor. Lütfen ona bakın ve onunla birlikte yürüyün. Esen kalın.